I've reported our initial findings to the WHO. And then they send it to facilities. Onu karantinaya alın. Yakın gözleme. Ve bir dizi kan testi yapın. Küresel ilaç şirketi Will Pharma, düzenlediği basın toplantısıyla 100 bin insanın yaşadığı Harvardville'de yeni bir araştırma kuracaklarını açıkladı. Küresel ilaç şirketi Will Pharma, düzenlediği basın toplantısıyla 100 bin insanın yaşadığı Harvardville'de yeni bir araştırma kuracak. Virüs kapıp kapmadığına bakalım. Ona bir olanaklarını sağlayın. Grup Ulusal Eczacılık Komitesi'ne başkanlık edecek politikacıyla yüzleşmeyi hedefliyor. İnsanlar üzerinde yaptıkları son deneylerle ilgili fotoğraflardan sonra ne düşünüyorsunuz? Yüklü primler alan yozlaşmış yöneticiler. Hizmet ettikleriniz, gerçekte koruduğunuz. İşte onlar. Siz sadece piyonsunuz, enayisiniz. 2023 yapımı Resident Evil Dead Island isimli animasyon filminde Dylan Blake abimizin söylemiş olduğu bu siz işte enayisiniz, kendiniz resmi görevli olarak geçiniyorsunuz, tırnak içinde vatana, millete, devlete hizmet ediyor geçiniyorsunuz ve bunun iyi bir şey olduğunu sanıyorsunuz ama en tepedeki teşkilatlardan en aşağıdakilere kadar el birliği içerisinde bir silsile halinde insanlığın aleyhine çalışıyor bu sistem. İnsanlığın aleyhine kurulu bir düzen var demek istiyor. Tabii filmin sözde kötüsü olarak burada öne çıkarılıyor Dylan Blake. Biz de serimizin bu bölümünde acaba DSE başta olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve onun tabi olduğu Birleşmiş Milletler'den en aşağıya kadar yani 195 ülke denen bu aslında Birleşmiş Milletler'in birer müstemlekesi olan yerlerde, beldelerde valilik yapanlar, onlara bağlı olan tırnak içinde sözde sağlık bakanlıkları ve tabi onların daha üstünde olan ilaç firmaları, hastane yapılanmaları, hatta bunların da bağlı olduğu gerçekten böyle askeri yapılanmalar, koordineli çalıştıkları istihbarat teşkilatları, silah tüccarları, afyon ticareti bunun içerisinde mi? Yine legal ya da illegal mafyalar bunlarla koordineli mi çalışılıyor? Bunlarla koordineli mi çalışıyor? Kısacası sözde hükümetler, Birleşmiş Milletler ve tüm bunların sahibi olan sermaye sahiplerinden en aşağıya kadar bu sistemin yetiştirmiş olduğu hastanelerde çalışan personeller, doktorundan, hemşiresinden, hasta bakıcısına kadar acaba insanlığın gerçekten lehine mi yoksa aleyhine mi çalışıyorlar? Tabi güvenlik birimleri de bu işin içinde. Böyle bir sorgulama yapacağız. Resident Evil serisinde doğrusu böyle bir sorgulama aslında yapılıyor. Yani böyle bir alt metni var. O halde hazırsanız başlayalım. Resident Evil 3'te Jill Valentine ile ilerlerken şöyle bir afişe rastlıyoruz. Bakın bir hastanenin içerisinde Healthy family is a happy family diyor. Yani sıhhatli aile, mutlu aile ve altında da düzenli tarama, sağlık tarama testlerinizi veya düzenli check-up yaptırın diyor. Yani muhakkak bunu yaptırın. Yaptırın ki normalde kendisiyle birlikte yaşamanız mümkün olan, size çok fazla zarar vermeyecek bir takım şeyleri hastalık diye teşhislendirelim, teşhis koyalım ve size 70 tane yan etkisi olan bir takım kimyevi sıvıları ilaç diye kakalayalım veya hapları. Böylece gönüllü deneklerimiz de olmuş olun. Ya da sende şu var bu var diye sedyeye yatırıp ameliyat olman gerekiyor. Operasyon geçirmen gerekiyor şeklinde hemen ameliyathaneye sevk edelim. Böylece sektörün nakit akışını biraz daha sizin vasıtanızla hızlandıralım diye böyle bir afişe denk geliyoruz. Bakın genellikle Sağlık Bakanlıkları bu türden afişler hazırlatıyorlar bildiğiniz üzere. Daha sonra 29 Eylül tarihli bir kayda denk geliyoruz. Bir hemşirenin günlük kayıtları. Tabii bu kayıtlar niçin önemli? Şunu göstermesi bakımından belki bir kıymet arz ediyor olabilir.
Yani bu sistemin, bu sağlık sektörü, tıbbiyenin en tepesinden en aşağısındaki personele kadar aslında aynı gayeye hizmet ediyor. Bilerek veya bilmeyerek. Çünkü bunun için yetiştiriliyorlar aslında okullarda, akademide. Buna hizmet etmeler için yetiştiriliyorlar. Belki kendileri doğrudan böyle bir şey kastetmiyorlar. Yani insanlığın ben zararına çalışacağım diye bir kasıtları olmasa da aslında farkında olmadan bunun için yetiştirilen birer asker olmuş oluyorlar. Resident Evil 4'te Javier operasyonu şu yüzden önemli. Sözde bir ülkenin, yani sözde tırnak içinde bağımsız bir ülkenin nasıl kendi askerine ya da kendi güvenlik güçlerine operasyon yapabileceği, aslında birçok delili karartmak için, yani aslında halka kendisini olduğundan daha farklı göstermek için sürdürmüş olduğu politikayı makyajlamak için, daha doğrusu hakikatte sürdürmüş olduğu politikayla halka kendisini sunduğu, servis ettiği politika arasındaki makas açıklığını örtmek için gerçekte nasıl operasyon yapılmasına izin verdiğini veya bizzat kendisi operasyonlar yaptığına dair, yani insanlar buna tırnak içinde derin devlet diyorlar ama yani devlet dediğiniz aslında tektir, yani onun tek bir siyaseti olur. Farklı farklı yüzlerini farklı zamanlarda gösterir ancak, yani bunun derini sığ olmaz. Ya müstemlekesindir, müstemleke olarak bir valilik yapıyorsundur gerçekte daha büyük bir güce, veya bağımsız bir devletsindir ama tek bir siyasetin olur. Bu 3, 4, 5 çeşit olmaz ama farklı yüzlerini farklı zamanlarında gösterirsin ve bazı şeyleri örtmek için de yok derin devlet, yok dış güçler, iç güçler diyerekten böyle bir takım olmadık kavram etiketlemesine gidersin, hayali, yani hiç olmayan bir kavram, yani ıstılah, trafik canavarı gibi misal. Şimdi Jack Krauser'ın taraf değiştirmesine, yani gerçekte hükümetlerin, hükümet denen yapılanmaların kime hizmet ettiğini anlamasına sebep olan Javier operasyonunun dava dosyasına şöyle bir baktığımızda diyor ki Amerikan hükümetinin en üst kademelerinde bile bu ismi duyan çok az kişi var. Hiç de şaşırtıcı değil. Operasyon kamuya açıklanmadı. Yani haber bültenlerinde izlemediniz. Gizlice yürütüldü ve sonra gömüldü. Sebebi ise çok insanlık dışı olmasıydı. Her şey 2002'de küçük bir Amerikan Özel Kuvvetler Birliği'nin Güney Amerika'da bir bölgeye sızmak üzere gönderilmesiyle başladı. Görevleri uyuşturucu kartellerini yok etmekti. Tüm operasyonun hazırlanması birkaç sene sürdü ve sadece en seçkin askerler seçildi bu operasyona katılmak için. Görevin başarısız olup olmadığını bilmiyorum ama o seçkin askerlerin sonunu biliyorum. Görünüşe göre komutan subay binbaşı ... dışında tüm birlik yok edilmiş ve karteller tarafından değil hem de Amerika, yani Amerikan hükümeti tarafından. Tabi buradaki binbaşı subay Jack Krauser'dı yanılmıyorsak. Yani bu operasyonun kimler tarafından yönetildiğini öğrendiği vakit Leon Kennedy'ye de kimler için çalıştığına dikkat et, seni de kolaylıkla harcayabilirler, sen onlar için ancak bir piyonsun diye nasihat vermesine rağmen ana karakter tabi sözde iyiler tarafında, sözde iyiler de devletçidir, yani devlet tarafındadır, resmiyet tarafındadır tırnak içinde ve devlet asla yanlış yapmaz ve hep iyidir, yani bir çift kanadı eksiktir. Bir devlet yapılanmasının şeytani olmasının
imkanı yoktur, mümkünatı yoktur. Devlet eşittir, iyi taraftır. Asrımızda çizmiş oldukları devlet algısı 3 aşağı 5 yukarı bu şekildedir. Dava dosyası şöyle devam ediyor. Tek bir mahsur kalmış birliği çıkarmak zor olmamalıydı. Gereken sadece bir helikopterdi ama bilmediğimiz bir sebepten ötürü ordu harekete geçmedi. Karar üst düzey yetkililer arasındaki bir güç mücadelesinin sonucuydu deniyor. Bazıları ise bunun eski başkanın bizzat bir talimatı olduğunu söylüyor ama gerçeği asla bilemeyebiliriz çünkü her şey örtbas edildi. Ama bir şeyden eminim, Amerikan hükümeti o insanların ölmesine müsaade etti, belki de istedi. Hayatlarını, ülkelerini korumaya adamış cesur genç insanlar. Bu suçu ifşa etmek istiyorum, bir muhabir olarak sorumluluğum olduğu için değil, bir Amerikalı olarak görevim olduğu için. Daha sonra dava dosyasının sonuna bir takım notlar eklenmiş. Bu belge Javier operasyonu ile ilgilidir ve ... adında bir Amerikalı gazeteci tarafından yazılmıştır. Not 2'de de bu makalenin asla yayınlanmayacağını, ... işinin çoktan görüldüğü belirtiliyor. Muhtemelen gazeteci de ortadan kaldırıldı. Yani görüyorsunuz o vatan millet Sakarya laflarının aslında Firavun düzenleri içerisinde içinin çok boş olduğunu, çok boş kavramlar olduğunu, o askerler olduğu gibi siz de bir gazeteci olarak çok kolay harcanabileceğinizi, yani gerçekte de bu şekilde olduğunu 10 yıllardır zaten görüyoruz. Herkesin göz önünde cereyan eden olaylar, faili meçhul ya da başka bir sebep gösterilerek başka türlü bir hadiseymiş gibi gösterilen ölümler ve hadiseler. Yüklü primler alan yozlaşmış yöneticiler. Hizmet ettikleriniz, gerçekte koruduğunuz, işte onlar. Siz sadece piyonsunuz, enayisiniz. Resident Evil Degeneration isimli animasyonda United States Army yazılı bir çadırda, yani Birleşik Devletler Ordusu'nun sıhhiye bölümüne ait, yanılmıyorsak evet, öyle bir çadırda Medical Department diyor. Bakın buradaki logoya dikkatinizi çekmek istiyoruz özellikle. Ülkeden ülkeye sağlık sektöründe veya sağlık bakanlıkları arasında değişim göstermeyen bir logo. Bir yılan figürü, böyle bir asaya dolanmış yılan ve bir çift kanat var bakın. Yani bu logoyla alakalı ayrıca bir araştırma yaptığınızda işin ucunun nerelere kadar vardığını siz de hayretle göreceksiniz. Yani bunların hiçbiri tesadüf değil elbette. Neler olduğunu söyle. Bil Pharma ilaçları neden buraya getirildi? Aşıyı getirdik. Özellikle de sizin çok yakından tanıdığınız virüsü yok edecek aşıyı o geliştirdi. Hükümet gerçekten işin içinde mi? Sadece hükümet değil, zincir market sahiplerinden, kara para aklayıcıları, telefon operatör şirketlerinden, büyük holding patronlarına kadar hemen herkes bunun içinde elbette. Bunu Sağır Sultan bile biliyor tabii, hala önemli bir cahil kesimin umrunda olmasa da aslında umrunda olmalı. Çünkü hep kendisini bağlayan meseleler bunlar. Yani kendisinin gayet zelil bir köle olarak hayatını devam ettirmesine sebep olan hadiseler veya o hadiselerin başındaki insanlar bunlar. Şimdi işin ucunun nerelere kadar uzanabileceğini en azından kurgu senaryolar üzerinden bile olsa görelim. Brezilya'dan 400 dolara kalp kapakçı getirdiler. Ben bilmiyor muydum malın ucuzu nerede? Sonra ne oldu? Satılan kalp kapakçılarının hepsi bozuk çıktı. Hindistan'dan 400 dolara kalp pili satın almışlar. SSK'ya 12.000 dolara vermişler. Tayland'dan ACE serum getirip satmışlar. Sonra da ortaya çıkınca hepsini çöpe atmışlar. Allah var, iyi para kazandılar. Bizim getirdiğimiz defibrilatörler, stentler İngiliz malı. Hiçbir zaman arıza çıkarmaz. Kârı düşük ama olsun. Abi 500 milyon dolar kazandık. Nereden baksan 100 senin cebinde kaldı. Tam zamanında SSK'dan çekildik adam. Sağlık Bakanlığı şimdilik sağlam ama tedbiri elden bırak. Hepsiyle her gün irtibattayım. Senden önce başhekimle görüştüm. Bağladım. Yeni MR'ları özel hastaneye, eski MR'ları devlet hastanesine kurdum. Tıkır tıkır çalışıyorlar. Aferin. Bu maske işinde çok para. Hiçbir şey olmazsa SARS virüsü Türkiye'de görüldü diye haber çıkarıp bir ayda 30 milyon maske satarlar. Abi, Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi? Resident Evil 5'te bir GSM operatörü Tricel olarak görünüyor. Bakın Afrika'da ne işi var diyeceksiniz. Orada bir petrol işi yapıyor. Muhtemelen silah işi de yapıyor. Silah
imalatı veya silah ticareti. Ve karşımıza çıkan bakın buradaki ibarede diyor ki TRISEL BSA'yı finanse eden şirketlerden biri. BSA bir silahlı operasyonel birimin ismi. Yani finanse eden ne demek? Yani donatımını yapıyor demek. Demek ki burada bir silah imalatı veya silah ticaretinin döndüren bir durumu da var demek TRISEL ile alakalı. Resident Evil 9'da da şöyle bir not karşımıza çıkıyor. Spencer aleyhindeki kanıtlar mahkemede emrindeki Albert Wesker tarafından sunulmuştu. Wesker'in TRISEL ile, TRISEL'in de The Connections ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Haliyle dava sürecinde hükümetin ve The Connections'ın baskı kurmuş olması fazlasıyla muhtemel diyor. Burada tabi anlatamayacağımız kadar karmaşık ilişkiler ağı var ama şu kadarı malumunuz olsun ki misal izlenme rekorları kıran, gerçekten 10 üzerinden 9 ila 10 arası puan alan bir zamanların gözde dizisi Breaking Bad isimli bir dizi çekilmişti. Bir kimya öğretmeninin nasıl bir mafya patronla ya da bir mafyalaşma süreci içerisine girdiği temasıyla alakalı bir film. Bu dizi filmde Gustavo Fring isminde bir tüccar da vardı aynı zamanda. Bayağı hikayesi ilgi çekici olan güçlü bir karakter. Gustavo Fring ve baktığınızda kartvizitinde fast food zinciri olan, yani gıda işi yapan ve kuru temizleme işi yapan bir ticaret adamı olarak görünüyordu. Fakat aslında afyon ticareti yapan bir adamdı, yani asıl gelirini oradan elde ediyordu. Şimdi muhtemelen siz de şöyle düşünüyorsunuz: bir adam tekstil işi yapıyor, konfeksiyon işi veya market işletiyor. Yani peki bu kadar kar etmesi zaman alan ve masrafı, gideri de çok olan aynı zamanda işlerle mi gerçekten bu adamlar, bu iş adamları bunlardan mı para kazanıyor, yoksa başka underground ticaretlerinden mi acaba para kazanıyor diye düşünmeden edememişsinizdir. Eğer bu diziyi izleyenleriniz olmuşsa illaki onlar tabii daha bir belki çok yoğun bir şekilde düşünmüşlerdir. Baktığınızda birçok ülkede, daha doğrusu çoğu ülkede, hele BM'ye bağlı 195 ülke denen müstemlekede insanların alım gücü yerlerde, alım gücü çok düşmüş olan bu perakende sektöründe bu holding patronları, iş adamları bu büyük karları, büyüdükçe büyümeyi nasıl elde ediyorlar? Gerçekten yapmış oldukları giyim, gıda veya başka kozmetik perakende işleriyle mi, yoksa silah, organ veya afyon ticareti ile alakalı bağlantılarından ötürü mü diye sormadan edemiyoruz. Biz de buradan tabii ki soruyoruz. Biz az söyledik, siz çok anlayın diyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Yüklü primlerden yozlaşmış yöneticiler. Hizmet ettikleriniz, gerçekte koruduğunuz, işte onlar. Siz sadece piyonsunuz, enayisiniz.